o este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Evet hanımlar, çok güzel bir yelek anlattım. Normalde 3 sıra motif yapsaydım çok güzel olacaktı yetişkinler için. Ama bunu hani böyle genç kız, küçük çocuklar, hani biraz kilolu olanlar, orta yaş çocuk gruplarına olur. 36 santim bakın genişliği. Normal işte 72 santim uzunluğunda genişliği. Şimdi omuzundan ölçtüğümde 28 santim. Yaka kısmından ölçtüğümde 19 santim. Ben 2 sıra ekledim ama siz 3. motifi mutlaka yapın. Çünkü ben normalde bunu hırkaya çevirecektim. Sonradan dedim bir ani karar değişikliği yaptım. Hemen böyle bir askılı bluz, crop, yelek tarzında bir şey anlatayım, mantığı anlayın diye. Hani hemen bitsin diye böyle bir bluz tasarladım. Ama sizlere tavsiyem mutlaka 3 sıra ekleyin. Yani birazcık büyütün yani modeli. Yetişkinlere göre gayet güzel olur. Bu motifi de daha büyük bedenlere göre yapabilirsiniz. Sadece mesela zaten videoda anlattım. Ben bunu çakma yalancı trabzan kullandım, bu kahverengi olan bölgeyi. Siz normal trabzan gibi eklerseniz gayet işte 38-40 bedene kadar bu yelek olur hanımlar. Zaten ölçüyü verdim. Bu şekilde birer ip yeterli oluyor bu şekilde. Toplamda 20 adet motif kullandım. Arkası da böyle. Şöyle göstermek istiyorum. İçini temizlemedim çünkü ben bunları sökeceğim. Öyle göstereyim hanımlar. Bu şekilde. Hemen şimdi örgüye başlayalım. Evet hanımlar, önce 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Şimdi birinci zincirden tel aldım. Direkt çıktım. 2 zincir çekiyorum. Toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi hemen birit noktasından birleştiriyorum ve keselim. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Bu ipleri de böyle içinden saklayacağız. 1 2 zincir çekiyoruz. Bakın aynı noktaya batıyorum. Yarım bir tel aldım. Bak şu 2 tane teli çıktım. 2. Şimdi tekrar 2 teli çıktım. 3 4. Bir trabzanın birit noktasının toplam yarım çıkmış trabzanlar yapıyoruz. Ve hepsini bir çıkıp kilitledim. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi geldim. Hemen yanına yarım çıktım. 1 2 3 4 kilitledim.
1 2 zincir. Şimdi aynı şekilde toplam 12 tane yaprak olacak şekilde ayarlıyoruz. Zaten burayı 12 tane yaptık. Toplam 12 tane de yaprak olacak hanımlar. 1 2. Bakın. Yavaş yavaş yapıyoruz. Pardon, 3 tane yapmışım. 4. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, son yaprağı yapıyorum. Evet, bakın. Buradaki bilet noktasından girdim. Direkt çıkış yapıyorum ve bitirdim. Mutlaka sayın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eksik çıkmasın yapraklar. Şimdi farklı renkten köşelerini döneceğim. Bakın, boşluk olan kısımlardan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlayalım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Burası köşe. Şimdi 1 2 3 1 2 3 Şimdi 1 2 köşe. Bakın. İkinci köşeyi yaptık. Bu birinci köşe, ikinci köşe. Birinci köşenin sağ tarafını yaptık. Bitirirken sol tarafını yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü köşeye geldik. İki zincir çektim ve evet, devam ediyorum.
Evet. Şimdi üçüncü, pardon, 1 2 3 4 sonuncu köşeyi yapıyoruz. 2 zincir. Bakın. Evet. Şimdi birinci köşenin sol tarafını yapacağız. Geldik aynı noktaya, başladığımız noktaya. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve 2 zincir. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Minik motifleri bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Motifi isterseniz de büyütebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı teknikle motifleri uyguladık. Bu şekilde motiflerimiz. Evet hanımlar, bu motiflerden toplamda 20 adet yapacağız. Bunları şimdi farklı renkle birleştireceğiz. Ön parçanın sağ tarafını ben birleştirdim. Şimdi sol tarafını önce birleştirelim sizlerle birlikte. Sonra sağda da aynı işlem yapacağım. Anlatacağım ama nasıl yapacağınızı. Şimdi hemen ben biraz küçük düşsün istediğim için yalancı çakma trabzan yapacağım. Ama eğer büyük düşsün istiyorsanız normal trabzan da yapabilirsiniz ikili çıkarak. Şimdi bakın direkt böyle yapıyorum. 1 2 bakın 3. 3 tane yapıyorum ama tek de çıkıyorum. Normalde büyük düşmesini istiyorsanız 2'de çıkarak modeli büyütebilirsiniz. Şimdi bu modelin ben bir hemen enini göstereyim. Sadece önünün. Bakın 18 santim, 18 daha 36 yapar. Yani bayağı bir neredeyse yetişkinlere göre de olur ya aslında. 36 da ne yapar? 72 yapar. 72 çapında genişliğinde bluz olacak. Böyle çocuklara, genç kızlara, böyle gömleklerin üzerine olur. Ama daha büyük beden yapmak istiyorsanız dediğim gibi normal trabzan yapabilirsiniz. Aynı şu yeşilde yaptığımız gibi. Şimdi böyle devam edelim. Bakın aynı teknikle 2 zincir çekiyoruz. Döndüm. Şimdi birleştireceğiz bunları, birbirine ekleyeceğiz. Çok güzel olacak. Böyle devam ediyoruz. Aslında ben bu motiften size kazak anlatacaktım. Sonra bir bluz anlatayım dedim kazağı örmeden önce. Çünkü ben bunları söküp tekrardan size anlatıyorum. Hem motifleri nasıl şekilden şekile çevirdiğinizi göstermeye çalışıyorum. Şimdi bakın böyle geldik. Şimdi bakın böyle U şeklinde önce bir öreceğiz. İpim de baya bir kalın olduğu için modelim de böyle büyük düştü. Tabi ince iplerde, koton iplerde bu model küçük çocuklara göre de olur aslında. Evet, pardon. Şimdi fazla geçtik. Şimdi hanımlar bakın. Şu alttaki
İlk köşeyi yaptık. İkinci köşeyi yapmıyoruz. Orayı en son yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Tamam mı? Şunları böyle bir alalım buraya. Şimdi bunu buna ekleyeceğiz. Eklerken de bunun motifini dönmüş olacağız. Çok basit. Bakın 2 zincir çektik. Şimdi bunu U şeklinde ördük. Tel aldım. Geldim hemen bunun köşe kısmına, bakın bir tır, 2, 3, bu kadar. Şimdi bunları böyle getiriyoruz yan yana. Bakın üçlü köşeye, pardon, üçlü trabzan birbirine bakacak şekilde geldi denk. Hemen şurada boşluktan geldim, sık iğne yaptım. Bir tel aldım. Şimdi hemen buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yalancı trabzan. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın. Şimdi bunun karşılığı burası olduğu için hemen yanındaki boşluğa battım. Bu şekilde birleştirme uyguluyoruz hanımlar. Böyle devam edelim. 3 tane yapıyorum. Geldim boşluk kısmına, sık iğne. Şimdi geldik köşe kısmına. 1 2 3 tane yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın. Bakın üçlü gruplar birbirlerine baktı. Ne yapacağım? Şunun köşe kısmının boşluğundan girdim. Bir sık iğne çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Döndüm. Şimdi buraya geliyorum. Tamamlıyorum. 1 2 3. Bu kadar hanımlar. Şimdi aynı 3 tane devam ediyorum. Şu atık ip olduğu için önüme düştü. Şöyle yapalım. 1 2 3 2 3. Şimdi yanına bir motif daha eklemeyeceğim için direkt yukarı çıkacağım. Onu göstereceğim size şimdi. 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi hanımlar, bunun yanına bu motifi eklemeyeceğim. Direkt yukarı ekleyeceğim için bu sefer böyle döndürüyoruz. Gene aynı şekilde tel aldım. Şimdi hemen bunu böyle birleştiriyorum. 1 2 3 döndüm. Sık iğne yaptım. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın. Üçlü grupları birbirine ekledim. Eğer hızlı gidiyorsam ayarlama, oynatma kısmından yavaşlatabilirsiniz ayarlarından. Şu ayarlara tıklayın. Oynatma hızı var orada. Normal var. 1.25 var. Daha düşük var. Onları da seçebilirsiniz. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Aynı teknikle. Şimdi geldik köşe kısmına. 3 tane yaptım. Şimdi burada bir duralım. Bir zincir çekelim, duralım. Şimdi hanımlar, bu motifi buraya ekleyeceğim. Çünkü eğer ben böyle dönersem, bakın köşeyi dönersem buradan ne olacak? Burayı böyle örmüş olacak. Ama ben bu motifi de ekleyeceğim. Ondan sonra buradan geleceğim, böyle döneceğim. U şeklinde birleştirip dönmem lazım. Ama bir de bir tane daha motifimiz var. Bunu buraya ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle bu ikinci yukarı çıktığımız zaman motiflerin alt kısımları önce birleştirilir. Şimdi bir zincir çekmiştik. Bakın burada da sık iğne yapmıştık ya. Bu iki köşenin birleştirilme yerinden. Biraz yakınlaştıralım. Buradan böyle sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tel aldım.
Şimdi hemen geliyorum. İkinci motifimin köşesine battım. 2 3. Şimdi boşluğa battım, sık iğne. Bakın eşit bir şekilde köşeler birbirine baktı. Buradaki köşeler de bunu komple bitirdiğim zaman birbirine bakacak. Şimdi devam ediyoruz. Aslında birleştirmek çok kolay. Sadece mantığını kavradıktan sonra anlayarsınız. Daha anlayacaksınız. Ben bayağı bunu öğrenmekte zorlanmıştım. Ama öğrendikten sonra artık yani işin kuralını bildikten sonra güzelce ne yapıyorsunuz. Bakın üçlüler hep birbirine eşit bir şekilde bakıyor. Hiç değişiklik bir şey yok. Bakın şimdi köşe kısmına geldik. Çok basit. Bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Köşe kısımlarda hep bu şekilde. Bakın geldim, sık iğne yaptım köşede, bunun köşesine. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi motifimi örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Köşeler, kenarlar bu şekilde oluyor. Hani iki motifin köşe birleşimi bu şekilde oluyor hanımlar. Devam ediyoruz. Bakın bu tekniği şu iki köşenin birleşiminde kullanmıştık. Şimdi aynı bakın mantık şu. Ne yapacağız? Buradan geleceğiz. U şeklinde buraya öreceğiz. Aynı buradaki gibi bakın. Buradan geldik. Buradan geldik. U şeklinde ördük. Bunu taktık. Şimdi aynı mantık. Buradan geliyoruz. Örüyoruz. Sonra bunu buna takacağız. Birleştirerek bunu kenarda öreceğiz. Yani buradakinin aynısını buraya şimdi işlemiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. İki zincir çekiyorum, döndüm. Bakın döndük. Şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldim. 3 taneyi yaptım köşede. Şimdi burayı iyi dinleyin. Bir zincir çekiyorum. Bakın hani bu sık iğne yaptığımız var ya, köşeleri birleştirdiğimiz. Hemen buraya sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Tel aldım. Şimdi köşeye 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Bakın. Şimdi bakın. Geldim. Buradan sık iğne yaptım ve birleştirdim. Bak aynı. Eşit bir şekilde köşeleri birleştirmiş olduk. Biraz uzaklaştıralım. Şimdi aynı şekilde geliyoruz. Burayı 3 tane yapıyorum. Birleştiriyoruz. Bakın devam ediyoruz yani örneğe. Bakın böyle. Şimdi buradan gelin. Bu köşeyi birleştirin. Bakın buradaki köşe aynı buradaki köşe gibi yapacağız. Ondan sonra böyle gelin, tamam mı? Dönün. Şuraya kadar gelelim. Buradan geleceksiniz. Köşeyi birleştireceksiniz. Sonra buradan gelin. Buraya kadar gelin. Çünkü burada yapılması gereken bir işlem var. Ama şunu da söyleyeyim.
Şimdi bu parçayı şimdi sol parçada bu sonradan eklenecek. Sağ parçada da onu mecburen bunu sökeceğim. Göstereceğim size. Sol parçayı ben size anlatıyorum şimdi. Şimdi dediğim gibi gelin buraya kadar. Şimdi bakın geldik. Boşluğa 3 tane yapıyorum. Köşe zaten. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Şimdi hemen ikinci motifimin köşesinin sağ tarafını yapıyorum. Ve bu şekilde bakın geçtik. Şimdi burayı böyle örüyoruz. Aslında şu an geldi aklıma ya. Kusura bakmayın. Şurada yaparsak sol parça. Bir gidelim böyle. Bir şunu yapayım. Evet, böyle devam edin. Şu köşeyi bir yapalım. 2 zincir çekelim. Bakın. Şöyle bir yapın. Evet hanımlar, bakın şimdi U şeklinde ne yaptık? Burayı göstermiştim. Yaptık. Buraya kadar gelin demiştim. Çünkü bir çalışma yapmam lazımdı. Bakayım tam oldu mu? Ve tam istediğim gibi oldu. Şimdi hanımlar, bu elimdeki sol parça olduğu için bunu ekleyecektim. Normalde ben buraya bitirecektim. Bunu da buraya ekleyecektim. Ama sonra da dedim ki bu ekleniyor. Kesmeden, koparmadan neden eklenmesin? Zaten motiflerin yönlü tersi yok. Her tarafı aynı. Şimdi bunu da nasıl ekleyeceğiz? Şimdi geldik buraya kadar. Tamam mı? Yine aynı mantık üzerine gideceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi bu motifin şuraya kadar geleceğiz. Yakınlaştıralım. Şu an ördüğüm sol parça. Sağ parçayı da göstereceğim. Şimdi bakın geldik köşe kısmına. Tamam mı? Bir zincir çekiyorum. Burayı, bu motifin işini bitirmem lazım. Onun için buraya sık iğne yapıyorum. Tamam mı? Şimdi bir zincir çekiyorum bu sefer. Çünkü buraya buna ekleyeceğiz. Tel aldım. Şimdi bunun herhangi bir köşesinden geliyorum. 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Şimdi dönelim. Şimdi sık iğne, bakın motifi hiç ipi kesmeden ekledik. Bir zincir çektik, 3 tane yaptık, birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz örneğe. Bakın aynı devam. İşte bazı şeyleri ördükçe öğreniyoruz, yani örgü yaptıkça, çalıştıkça üzerine. Ben şimdi bunu size anlatırken bir anda ışınlanma geldi beynime. Yani dedim neden olmasın? Diğerini ekliyoruz da bunu niye ekleyemiyoruz dedim. Sonradan bu şekilde bakın ekledik. Bir zincir çektik. Burası köşe olduğu için aynı teknikle birleştirdim. Bir zincir. Bakın sık iğne, bir zincir. Şimdi devam ediyorum. Şimdi hanımlar buradan gelelim. Şuraya kadar yapalım. Şimdi video uzun olsun da istemiyorum. Buradan gelelim. Normal dönüyoruz. Evet hanımlar, bakın bitirmek üzereyiz. Geldim U şeklinde. Köşenin sol tarafını yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın sık iğne olan yere batıyorum.
Bir sık iğne daha yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Hemen bir zincir çektikten sonra boşluğa örneği yaparak bitiriyorum. Şimdi ipi kesmeyeceğiz. Çünkü ilik düğme yeri için toplam 2 sıra öreceğiz. Galiba bakayım kaç sıra örmüşüm bunda. Evet. Şimdi çok basit zaten. Hemen göstereceğim onu size. Şu an bakın elimdeki sol parça, ona göre sağ parçayı da sökeceğim. Öyle göstereceğim. Aklınız karışmasın diye. Şimdi 2 3 köşeye 1 2 zincir çektim ve kilitledim. Şimdi hanımlar, bu motifi büyüterek de yani istediğiniz bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın ölçü böyle alacaksınız. En ölçüsü 16 santim. Hani çocukların kıyafetini de ona göre hani motiflerinizi ölçün, o şekilde ayarlayın. Ben hani yalancı çakma sık iğne yaptığım için küçük düşsün istedim. Bakın omuzunda aynı şekilde ayarlıyorsunuz. Bu şekilde parça. Şimdi ilik düğme yeri içinde 2 zincir çektik. Şimdi şu boşluğa hemen 3 tane yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi bunlara üçer üçer 1 2 ve 3 bu şekilde gidiyoruz. 2 3. Şimdi şu iki köşe var ya, ona batıyorum. Sık iğne olan yere asla batmıyorsunuz. Birleştirme, köşeleri birleştirdiğimiz yer var ya, buraya batmıyorsunuz. Direkt boşluğa biraz yakınlaştıralım. Şimdi bu köşeye de 3 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi normal birer sık iğne yaparak burayı bakın tamamlıyoruz. Sadece sık iğne yapmanız yeterli olacaktır. Tabi dilerseniz bir sıra daha böyle üçlü yapabilirsiniz. Yani ilik düğme yerini genişletebilirsiniz. Evet, bitirdik. Bakın parça bu şekilde bitirdik. Sol parçamız burası. Şimdi sağ parça için göstereceğim hemen. Şunu hemen şöyle sökmek zorundayım. Şimdi ne yaptığımı göstereceğim size. Şöyle sökelim. Çünkü anlamanız için yapmak zorundayım bunu.
Şöyle bakın gözünüzün önünde söküyorum. Bakın. Böyle. Şimdi hanımlar şöyle yapalım. Hani U şeklinde oldu ya burası. U şeklinde. Şimdi bu parçayı eklemek için şöyle 2 zincir çekiyoruz. Ama dilerseniz de buraya da yok şöyle de ekleyebilirsiniz. Şurada da olabilir ama ben size gene en iyi bildiğim yoldan yapayım. 2 zincir var. Şimdi tel aldım, tamam mı? Şöyle 1 2 3 yaptım. Döndüm. Yakınlaştıralım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Şimdi bunları buraya ekliyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Şimdi burası köşe. Bir zincir şimdi çektim. Bakın hızlı çektim oraya. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki sık iğne var ya, iki köşenin birleşimi olan sık iğne. Oradaki sık iğneye battım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi bakın döndüğüm için burada daha motif yok. Direkt burayı U şeklinde örüyorum. Bu işlem bu kadar hanımlar. Böyle devam ediyoruz. Sağ tarafın omuz kısmını da bu şekilde eklemiş oluruz. Şimdi buradan böyle gelelim. Şuradaki batmayı biliyorsunuz ama ben burada göstereceğim size. Ben şimdi buradan böyle ben buraya kadar geleyim. Siz de buraya kadar gelin. Diğer yerde ben göstermiştim burada ne yapmanız gerektiğini. Eğer kaçıranlar varsa burada göstereceğim. Evet bakın geldik. Şu köşeleri nasıl yaptığımı tekrar gösteriyorum. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa sık iğne yaptık. Bir zincir ve boşluğa direkt 3 tane yapıyoruz köşe kısmından ve bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. Şimdi aynı sol parçada yaptığımız gibi sağ parçada da zaten gözünüzün önünüze söktüm. Böyle devam edeyim. İlik yeri için ilik yeri açmayacağız. Sadece zaten şu boşlukları ilik olarak kullanacağız. 2 zincir çekiyorum. Birleştirdim. Tekrar 2 zincir. Evet. Şimdi aynı şuradaki üçlüyü yapacağız. Yani şu 1 2 3 bu şekilde yapıyor. Sonra sık iğnesini yapıp bitiriyoruz. Evet. 1 2 3 yapıp sık iğne yapıyoruz. Aynı bu sol parçadaki gibi sık iğnesini yaptıktan sonra bakın bitiriyoruz. Şöyle bir bakalım en genişliğine. Bayağı bir büyük olacak. Şöyle baktığımız zaman bakın 34 santim genişlikte oldu, yani bayağı bir büyük büstiyer, bluz diyelim çıkıyor. Genç kızlar için hani böyle gömleklerin üzerlerine, bodylerin üzerlerine güzel bir model olacak. Şimdi aynı buradakini yaptığımız gibi bunu da yapıp bitirelim. Şimdi arkaya geçiyoruz. Şimdi hanımlar bakın geldik, yaptık. Gene bakın aynı teknikle birleştireceğiz. 2 zincir çektim, tel aldım. Geldim. 1 2 buraları biraz hızlı geçeceğim çünkü öğrendiniz. Bakın buraya geldim. Döndürdüm. Sık iğne ve devam ediyorum.
2, 3. Bakın aynı. Farklı bir işlem yok. Şimdi köşeyi göstereceğim size. Burayı yapayım hemen. Sık iğne. Bakın köşede tekniği de aynı. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir döndük. Bu sefer şimdi 4 parçayı yan yana birleştireceğimiz için bakın buradan geleceğiz, buraya kadar geleceğiz, tamam mı? Şimdi bunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Normalde ön parçaları yaptığımızda buradaki köşeye kadar örmüştük ama iki parça yan yana getirdiğimiz için, şu iki parçayı sadece birleştirdiğimiz için, ama biz 4 parçayı birleştireceğimiz için mecburen U şeklinde aynı buradaki gibi yapmamız lazım. Şimdi dönüyoruz aşağıya doğru. İstediğiniz kadar bu şekilde ekleyebilirsiniz. İster 4, ister 5. Hatta bunlardan atkı yapanlar var. Yapabilirsiniz. Bakın geldik. Şimdi zaten 3 ve 4'ü göstermeme gerek kalmayacak. Bakın şimdi 3. motifi yan yana eklemek için geliyorum. Şimdi buraya 3 tane yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir çektim. Bakın şu an 2 tane motif yan yana. Şimdi geldim 3. motifi aldım yanına. Geldim. Tel aldım. Bakın aynı teknik. Bu şekilde dilediğiniz kadar motifleri ekleyebilirsiniz. Uzunca atkıyı bu şekilde yapıyorlar mesela. Şimdi 4 tane motifi birleştirip gelelim. Sonra üst kısma geçeceğiz. Bakın. Şimdi 4 motifi. Bunu şimdi 3. ekledim. Şimdi 4'ü de ekleyeceğim ama onu buraya kadar öreceğim. Yani şuraya kadar. Bakın şöyle geleceğim. Kahverengi olan yeri sadece buraya kadar öreceğim. 5 tane olsaydı kahverengi olan yeri buraya eklerdim. Sonra 5. ekleyecektim. Şimdi aynı şekilde bu öndeki parça gibi yukarı çıkacağız. Şimdi ekleyip gelelim. Şimdi hanımlar bakın. Bu 4 tane motifi önce bakın alt kısımlarını ekleyeceğiz. Çünkü bunda da aynı şekilde yapmıştık. Ne yapmıştık? 2 tane motif ekledik. Alt kısımdan ekledik. Şimdi bir tanesini göstereceğim size. Diğerlerini de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yakınlaştıralım. Tel aldık. Şimdi 3 tane trabzan. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bakın yukarı çıktığımız için burayı aşağı örmedik. Şimdi burada sık iğne, devam ediyoruz. Şimdi önce motiflerin alt kısımlarını birleştireceğiz. Sonra üst kısımları aynı ön ve sağ ve sol yaptığımız parçadaki gibi. Bakın köşeye geldik. 3 tane yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Şimdi buraya da bir sık iğne, bir zincir. Şimdi ikinci motifi alıyorum. Bakın bu şekilde motifleri birbirine hanımlar ekliyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik ikinci motifin köşe kısmından birbirine ekledik. Bakın bu şekilde ekliyoruz. Şimdi bunları da ekleyelim, gelelim. Şimdi hanımlar bakın ekledik birbirine.
Şimdi bakın köşeyi dönüyorum. Aynı teknik ile bir zincir. Şimdi bunları birleştireceğiz komple. Şu yukarıda askılarını takacağız. Bunu böyle dönüyoruz. Şimdi buradan böyle U şeklinde geleyim. Bir tanesini eklemeye göstereyim. Şimdi buradan geliyorsunuz. Buraya kadar örüyorsunuz. Şimdi hanımlar bakın gene aynı teknikle ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yakınlaştıralım. Sık iğne, bir zincir. Geldik köşeye. Bunun 3 tanesini yapıp sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu şekilde hanımlar artık diğer motifleri de birleştiriyoruz. Tamam mı? Ondan sonra askılarını yapacağız ama askıları birleştirirken ön parçaların omuzlarını da birbirine ekleyeceğiz. Şimdi ben ayarlayacağız, beraber yapacağız. Birlikte ilk defa ben de ekleyeceğim sizlerle. Şimdi şunları böyle güzel birleştirelim, bir uzaklaştıralım. Bakın aynı teknikte geliyorsunuz şu köşeleri komple birleştirin. Buradan şuraya kadar bir gelelim, tamam mı? Böyle yapın, burayı da örün, buraya kadar gelin. Şimdi onunla bakın geldik, tamam mı? Bu parçayı bir de bu parçayı ekleyeceğiz ama bunları da eklerken bunları da birbirine ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunu eklemeye göstereceğim. Arkanın bu sağ tarafı oluyor. Burası sol tarafı. Ön yüzü bana baktığı için şu an. Şimdi ne yapıyorduk? Evet, 2 zincir çekiyoruz. Buradan buraya kadar geleceğiz. Yani bu motifi bitireceğiz. Devam edelim. Yakınlaştıralım. İki zincir çekiyoruz. Buraya sık iğne yaptım. Tamam mı? Pardon, bir zincir çekeceğim. Bir zincir, bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir. Tel aldım. Şimdi bunu aldım herhangi bir köşesinden. Direkt 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi döndürüyorum. Sık iğne, bakın birbirine ekledik. 2 3 aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi burada şuraya kadar gelelim. Şu köşeleri de birleştirdikten sonra şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Şimdi bu parça sağ taraf, ön yüzü burası. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle ayarlıyorsunuz, tamam mı? Şunu böyle yapalım. Bakın çok basit. Dikiş izi olmasın diye bütün komple bu şekilde eklerseniz çok güzel bir bluz çıkartmış olacaksınız. Bakın. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorsunuz. Bakın bunun köşesi aynı teknik zaten. Yakınlaştıralım. Bakın.
Bu sağ taraf, bu da sağ tarafın arka kısmı. Köşeden geldim, bir sık iğne yaptım. Şimdi tel aldım. Bakın bunun köşesi olmadığı için hemen buraya diğer ikinci köşesini yapıyorum. Bakın 2 tane oldu. Şimdi geldim, buradan sık iğne birleştirdim. Bakın bu kadar işte. Ön yüzleri birbirine battı. Üçlü gruplar. Şimdi bu teknikle omuz kısımlarını da bu şekilde hanımlar birleştiriyoruz. Yani aynı zaten birleştirme tekniği falan. Bu şekilde yani neredeyse bitirdik sayılır zaten. Birleştiriyoruz. Şimdi bakın. Bir zincir, bakın köşe olduğu için birleştirdim, bir zincir döndüm, bakın çok güzel oldu. Bu omuzu birleştir, diğer omuzu da göstereceğim size zaten. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir tık uzaklaştıralım. Evet, bakın. Şu an arka kısmını örüyoruz. Bir zincir. Bakın bu boşluğa sık iğne, bir zincir. Bu kadar yani. Birleştirme. Ve devam ediyoruz. Şimdi bunun içinde şimdi geleceğiz. Buradan öreceğiz. Buraya kadar öreceğiz hanımlar. Bakın buraya kadar öreceğiz. Ondan sonra bunu ekleyeceğiz. Şimdi hemen örüp gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Burayı kilitlemek zorundayız. Tamam mı? Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tel aldık. Bir duraksadım yanlış mı yapıyorum diye. Şimdi 1 2 3 döndük. Şimdi sık iğne. Burayı durdurmayacağım. Devam edeceğim. Şu an arka parçanın sol omuzunu ekliyorum. Demin sağ parçasını eklemiştik. Şimdi sol. Bir zincir çekiyoruz. Sık iğne olan yere bakın şurada. Aynı teknik. Tekrar bir zincir. Şimdi buradan şuraya kadar geleceğiz. Omuzları birleştireceğiz birbirine.
Bir zincir çekiyoruz. Şimdi diğer parçanın sol parçayı aldık. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Tamam mı? Ne yapacağız? Bunun köşesinden sık iğne yakınlaştıralım. Bakın. Sık iğne ile birleştirdim. Tel aldım. Ve aynı şekilde ekliyorum birbirine. Bu işlem bu kadar basit. Sadece yanlarını sonradan birleştireceğiz. Bakın bitirdik sayılır. Bakın geldik buraya. Bu şekilde kilitliyoruz. Bu şekilde bakın yaptık hanımlar. Yakası baya bir geniş oldu ama olsun. Genelde böyle giyinenler var yani. Şu yanlarında birbirine ekleyip düğmelerini dikip geliyorum. Yanlarını eklemeyi de göstereyim size. Onu da nasıl yapalım? Bakın burada yapmıştık. Şöyle şuradan kol genişliğini ayarlayın. Aslında bunu bir motif daha yapıp uzun daha yapabilirsiniz ama ben bunu biraz çocuklara niyet yapmıştım, crop tarzı. Neyse, şimdi şu yanlarını da birbirine ekleyelim, gelelim. Şimdi hanımlar bakın yanları birleştiriyoruz. Ondan sonra alt örneğe geçeceğiz. Şuradan koltuk altını ayarlıyorsunuz. Genişliğini istediğiniz gibi. Biraz bayağı bırakın ki hani kasmasın, gelmesin. Şöyle tersten yapacağız. Biraz fazla ipleri temizlemedim ama sonradan zaten temizlememe gerek yok. Ben bunu sökeceğim. Başka bir şeye çevireceğim. Şimdi 4 tane zincir çekip bunları böyle birbirine ekliyoruz. Eşit şekilde eklendiğine dikkatlice bakın. 4 zincir çekiyorum ki kasmasın diye. Evet. Bu kadar. Evet, bakın kol açıklığı yeterli. Şimdi bakın. Dilerseniz hani bu 2 kat değil de 3 kat yapıp altına örnek koymayabilirsiniz de yani tamamen sizin zevkinize kalmış ama baya bir büyük düştü. Ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum yani bir yetişkin bile giyebilir. Bakın 35-36
genişliğinde, yani 72 santim genişliğinde bir small bedeni falan bile olabilir. Aslında yetişkin bir bluz diyelim buna biz. Şimdi nasıl olurdu küçük, daha küçük yapabilmek için daha ince ip kullanmanız lazım. İpin biraz kalın olduğu için bu şekilde büyük düştü. Neyse olsun, biraz da büyük çalışalım. Şimdi buradan böyle ipi takıyoruz. Güzelce bir kenar oyası gideceğiz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın hanımlar. Hani kenar oyasını 1 2 3 1 2 3 4 5 6 yapıyorum. Boşluklara batıyorum. Bu şekilde kenar oyası gidebilirsiniz. İsterseniz biraz uzatıp da yapabilirsiniz. Yani tamamen size bağlı kalmış. Yani bu yeleği rahatlıkla çocuklar giyer ya. Siz bence 3 kat yapın. Ben pişman oldum ama olsun, yapacak bir şey yok. Bakın 6 6 yapıyorum. 2 4 6. Nereye batayım? Şuraya batayım ki eşit düşsün. Böyle işte hanımlar. Bakın. Böyle komple çevresine gidelim. Şu yaka kısmına, kol kısmına da gidebilirsiniz. Ve bu şekilde de bitiriyoruz hanımlar. Şimdi komple çevresini gidip zaten böyle geleceğim. Yaka kısmı döneceğim. Kol mol döneceğim. Şunları da döneceğim. Geleceğim. Bu şekilde bitmiş oluyor hanımlar. Ben bitirip geleyim. Şimdi hanımlar buraya gitmek istemedim. Kötü olmasın diye, şuradaki ahengi bozmaması için sadece alt kısma gittim. Yaka kısmını da bakın geldik yaptım. Şimdi direkt buradan değil de direkt şuraya atlıyorum ki bu yakayı birazcık olsun toplasın. Bakın buradaki boşluğa değil, buraya atlayıp sık iğneye yaptım. Bu şekilde ayarlıyorsunuz hanımlar yakayı da. Ve yeleği bu şekilde bitiriyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz hanımlar. Yani komple bunun çevresini ister gidin ister gitmeyin. Sadece düz olarak da yapabilirsiniz. Sık iğne de gidebiliriz komple. Tamamen size kalmış. Düğmelerine diktikten sonra da yeleğimiz bitiyor. Şimdi ben ölçüsünü verip kapatacağım videoyu. Şuradan en ölçüsünü veriyorum. Bakın 35-36 santim. Boy ölçüsü de 20 santim. Yakadan ama omuzdan 30 santim. Yani bu böyle güzel bir genç kızlar için büstiyer gibi bir şey oldu. Tabii bir diyelim fazla motifim yok. Bunlardan başka bir model yapacağım. Diyelim birer fazla 3 kat motif yapsaydım böyle güzel bir uzun bir yelek olacaktı ama yapabilirsiniz de, yani tamamen size kalmış. Bu şekilde hanımlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Son halini zaten resim olarak paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin.